Kan ve ihanet, Roma lejyonlarının kılıç sesleri Sarp kayalıklarda yankılanırken, isyancı eşkıya Lidius en güvendiği adamının ihanetiyle o geçilmez uçurumların tepesinde son nefesini veriyordu. Yüzlerce metre aşağıda, Torosların o bıçak gibi keskin soğuğunda ise Selçuklu kervanları, ipek ve baharat yüklü yorgun develerle Susuz Han'ın devasa taş kapılarından içeri süzülmekteydi. Aradan asırlar geçti. Rüzgar aynı rüzgar, dağ aynı dağ. Ancak bugün o dağların kalbinden sökülen devasa beyaz kayalar, okyanusları aşıp New York'un bitmek bilmeyen insan seline, dünyanın en kudretli liderlerinin yürüdüğü sarayların koridorlarına seriliyor. Ve tüm bu küresel fırtınanın tam ortasında, isli bir bakır kazanın başında Torosların inatçı bir yörüğü, tam 8 saat boyunca sabırla bir efsaneyi, hakiki salebi kaynatmaya devam ediyor. Tarihin, acımasız ihanetlerin ve eşsiz bir damak tadının aynı ateşin etrafında toplandığı bir yere gidiyoruz bugün. Haritalarda sadece sıradan bir ilçe sınır çizgisi gibi duran o gizli merkeze, Burdur'un kalbine, Bucak'a gidiyoruz. Akdeniz'in iç kesimlerinde, o dillere destan teke yöresinin tam kalbinde atıyor Bucak'ın nabzı. Eski Osmanlı arşivlerinin o sararmış sayfalarını araladığınızda karşınıza Oğuzhan ismi çıkar. Bu isim bölgeye yerleşen ilk Türkmen boylarının köklerine ne denli bağlı olduklarını haykıran bir manifestodur. 1926 yılının serin bir Mayıs sabahında Bucak adını alarak bugünkü kimliğine bürünmüştür. Bölgenin insanı, yörük kültürünün o çelik gibi dayanıklı ama misafirperver ruhunu genlerine işlemiş. Bugün 68 bin kişilik sanayisiyle ve eğitimiyle adeta gürleyen bir şehirden bahsediyoruz. Bucak'ı var eden asıl güç, nesilden nesile aktarılan o muazzam yörük geleneklerinde saklıdır. Dağ köylerine yolunuz düşerse, komşuluğun o sıcacık imece ruhunu ilk nefeste hissedersiniz. Evlilikler de öyle sıradan başlamaz. Allah'ın emri ile başlar, ardından o meşhur Türk kahvesi yudumlanır. Düğünlere davet için dostlara hala oku adı verilen havlular ve kumaşlar gönderilerek o derin vefa yaşatılır. Bucak köylerinde yaşlı bir teyze size suyu bardakta değil, o serin boduçtan ikram eder. Gökkuşağına ise o masalsı ismiyle Fatmana kuşağı derler. İşte Bucak, toprağın üstündeki bu sıcacık insan dokusuyla toprağın altındaki o görkemli tarihin kucaklaştığı yerdir. Bu toprağın sırlarını gerçekten anlamak istiyorsak, yönümüzü Çamlık beldesinin o bulutlara değen, baş döndürücü zirvelerine çevirmemiz şart. Sarp kayalıkların, dipsiz kanyonların üzerine adeta bir kartal yuvası gibi erişilmez ve mağrur bir biçimde kondurulmuş bir kent duruyor. Kremna. Adı eski dilde doğrudan uçurum demek. O zirveye ulaşıp baktığınızda o ürperti size bu ismin ne kadar haklı olduğunu fısıldar. 46 hektarlık o uçsuz bucaksız alana yayılan bu yerleşim, doğanın kendi elleriyle, kendi kurallarıyla inşa ettiği aşılmaz bir kaledir. Buranın ilk sahipleri Torosların o diz çökmeyen asi çocukları Solimlerdi. Lidyalılar, Persler ve hatta o yenilmez denilen Büyük İskender'in Makedon orduları. Hepsi bu Sarp kaleden geçmek zorunda kalmış, bu kayalıklarda kan dökmüşlerdir. Roma İmparatorluğu ise bu isyankar bölgeyi zapt edebilmek için Kremna'yı o kadar stratejik bulmuş ki, imparatorluğun en önemli 5 koloni kentinden biri yapmıştır. Roma'nın o şatafatlı mimarisi kente öyle bir işlemiş ki, bugün devasa Korint başlıklı sütunların dizildiği görkemli caddeleri hayal etmek hiç zor değildir. Ancak Kremna'nın tarihi sadece bu estetik taşlarla değil, kan, isyan ve kan donduran ihanetlerle yazılmıştır. İmparator Probus döneminde kent, Roma'nın otoritesine başkaldıran ünlü eşkıya Lidius'un eline geçer. O sarp uçurumlar Lidius için öyle bir kalkana dönüşür ki, Roma orduları o zirveyi ele geçirmek için aylarca süren kuşatmalarda akıl almaz kayıplar verir. Romalı lejyonerlerin o bitmek bilmeyen ok yağmurundan korunabilmek için meşhur testudo, yani kaplumbağa taktiğini kullanarak yamaçlara tırmanmaya çalıştıkları izler bulunmuştur. Peki bu devasa ordunun aşamadığı o Sarp kale nasıl düştü? Her büyük trajedide olduğu gibi içeriden gelen kalleşçe bir ihanetle. Lidius en güvendiği komutanlarından biriyle kavgaya tutuşur.
Gece karanlığında kentten kaçan o adam Roma ordusuna sığınıp kentin zayıf noktasını düşmana satar. Taarruza geçen ordu kente sızarken Lidius yine kendi adamlarından biri tarafından öldürülüp Romalılara teslim edilir. O şiddetli kuşatmanın, mancınık güllelerinin açtığı yaraların izleri bugün bile Kremna surlarında adeta o günü yaşarcasına durmaktadır. Bu karanlık sırları yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkaran eller ise silah tutan komutanların değil, toprağı iğneyle kazan bir cumhuriyet kadınının elleridir. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Profesör Doktor Jale İnan. 70'li yıllarda o Sarp kayalıklarda çalışarak kentin kütüphane binasını gün yüzüne çıkaran isim odur. Mesleğine öylesine aşıktır ki topraktan çıkardığı o paha biçilemez 9 adet mermer tanrı heykelini kendi çocukları gibi bağrına basmıştır. Bugün Kremna'nın o puslu havası sadece arkeologları değil, ezoterik inançlara ve karanlık pagan ritüellerine ilgi duyanları da buraya çekiyor. Jandarma ekiplerimiz ise drone destekli havadan kontrollerle o sarp kayalıklarda adeta kuş uçurtmayarak bu eşsiz tarihi definecilerden koruyor. Savaşların ve isyanların o ağır yükünü omuzlarımızdan atıp coğrafyanın çok daha derinlerine bir yolculuğa çıkalım. Torosların karstik yapısının yer altında binlerce yılda şekillendirdiği serin, karanlık saraylara doğru ilerliyoruz. Bu doğa harikalarının en görkemli, en ürkütücü örneği hiç şüphesiz Kocaeli mağarasıdır. 633 metrelik inanılmaz bir uzunluğa sahip olan bu devasa boşluğun tavan yüksekliği yer yer 80 metreye ulaşıyor. İçeri adım attığınız andan itibaren o zifiri karanlıkta yankılanan su damlalarının sesi sizi bambaşka bir boyuta çeker. Duvarlardaki erken Hristiyanlık dönemine ait yazıtlar buranın binlerce yıl önce devasa, gizli bir tapınak olarak kullanıldığını kanıtlıyor. İnsan o soğuk taşların arasında durduğunda ateşin etrafında toplanan ilk insanların gölgelerini duyar gibi oluyor. Hemen deniz seviyesinden 900 metre yüksekte ise Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan efsanevi İnsu'yu duruyor. Milyonlarca yılda eriyerek oluşan o dantel gibi sarkıt ve dikitleri bir yana, bu mağara bağrında hüzünlü bir sevda masalı taşır. Efsaneye göre antik Sagalassos kralının güzeller güzeli kızı Asume, sevmediği biriyle evlendirilmiş ve hayatı zindana dönmüştür. Yüreği yanan genç kızın bitmek bilmeyen gözyaşlarının yer altına süzülerek İnsuyu mağarasının hüzünlü gölcüklerini oluşturduğuna inanılır. Fakat Bucak'ın doğası sadece karanlık dehlizlerden ve hüzünlü efsanelerden ibaret değil. Suyun ve yeşilin en cömert, en dingin haliyle yeryüzüne serildiği bir yer var. Karacaören Barajı. Mavi ile yeşilin kusursuz uyumunu sunan bu doğa harikası, kano tutkunlarına ve kampçılara muazzam bir vaha sunuyor. Ancak bu sakin, dingin suların altında yatan, pek kimsenin bilmediği sarsıcı bir hikaye daha var. O masmavi baraj sularının altında bir zamanlar bölgenin en verimli pamuğunun yetiştiği eski Karacaören köyü yatıyor. 70'li yıllarda baraj yapılacağı haberiyle yavaş yavaş göçe zorlanan köylülerin hüznü saklı o durgun suda. Anılarını, çocukluklarını, evlerini o suların derinliklerine terk eden köylülerin hikayesi bu. Bugün göl kıyısında yer alan lüks glamping alanlarında konaklayan ziyaretçiler bu dingin suya karşı kahvelerini yudumluyor. Onlar aslında metrelerce altta sessizliğe gömülmüş koca bir köyün hatırası üzerinde dinleniyor. O huzur dolu, hatıralarla yüklü göl sularından sadece birkaç kilometre ötede, o heybetli Torosların sert ve sarp kalbinde devasa bir endüstriyel fırtına kopuyor. İnsanın aklı almıyor belki ama bugün dünya siyasetine yön veren en kudretli liderler, milyonlarca insanın inançla adım attığı en kutsal mekanlar, işte tam da bu dağlardan Bucak'ın o tozlu ocaklarından koparılıp şekillenen taşların üzerinde yükseliyor. Bucak ekonomisinin en büyük itici gücü, şüphesiz o bitmez tükenmez mermer sektörü. Literatürde Burdur Beji olarak adlandırılan, ünü okyanusları aşan o efsanevi doğal taş. Bu öyle sıradan bir kaya parçası değil. Kusursuz bej rengiyle güneş ışınlarını emip gözü yormayan o asil mat duruşu, suyu kesinlikle geçirmeyen sert dokusu ve üzerinden milyonlarca insan geçse dahi en ufak bir aşınma yapmaması onu dünyada eşsiz kılıyor. Dağlardan o dev makinelerin gürültüsüyle koparılan bu kayalar, Bucak'taki fabrikalarda milimetrik hassasiyetle, elmas uçlu testerelerle kesiliyor, yıkanıyor ve o asil formuna kavuşuyor.
İşte bu alın terinin ardından o beyaz altının sınır ötesi yolculuğu başlıyor. Amerika'dan Çin'e, Fransa'dan Suudi Arabistan'a tam 60 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Beyaz Saray'ın o şatafatlı salonlarından Amerikan Kongre binasının koridorlarına kadar Amerikan siyasetinin zeminini Burdur Beji oluşturuyor. İslam dünyasının en kutsal mekanı, Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın avlularında. Yine bucaktan giden bu eşsiz mermerlerin serinliği var. Bu küresel serüvenin en gurur verici duraklarından biri ise dünyanın en yoğun insan trafiğine sahip noktalarından New York JFK Havalimanı. Havalimanı yetkilileri o devasa terminallerin zeminleri için kusursuz taşı ararken Ege Maden İhracatçıları Birliği muazzam bir vizyonla devreye girdi. 6700 metrekarelik birinci kalite Burdur Beji mermer tamamen hibe olarak, bir Anadolu armağanı olarak New York'a gönderildi. O taşların üzerine Türkiye'nin Burdur bölgesindeki mermerlerinden imal edilip JFK Havaalanı'na hediye edilmiştir yazılı gurur dolu anıt plakalar yerleştirildi. Oraya adım atan, dünyanın her köşesinden gelen 50 milyon yolcu aslında bu küçük Anadolu kasabasının o görkemli emeğiyle, o sessiz ama son derece güçlü Anadolu imzasıyla tanışıyor. Dağların kalbinden sökülen devasa bir taşın küresel bir diplomasi arenasında bu kadar mutlak bir başrole oturması insanın nefesini kesiyor. Fakat bucak toprağı insana sadece asil ve soğuk mermer blokları sunmuyor. Şimdi o sert kayaları geride bırakıp bakır kazanların başında kor ateşin etrafında saatlerce süren, içimizi ısıtacak şifalı bir serüvene, Yörük mutfağına iniyoruz. Torosların o sarp ve bereketli doğası, büyükanneden toruna fısıldanan, olağanüstü bir ustalık gerektiren benzersiz bir gastronomi kültürü doğurmuş. Bu zengin mutfağın en parlak yıldızı adını tüm Türkiye'ye altın harflerle yazdıran Bucak Salebi. Dağların o el değmemiş yamaçlarında yetişen endemik orkidelerin köklerinden bin bir zahmetle sökülüp elde edilen bu şifa kaynağı resmi coğrafi işaretini aldı. Gerçek bir bucak salebini pişirmek aceleye gelmez. O, saatler süren bir sevda, bir simya işidir. Kış akşamlarında o gürül gürül yanan sobanın başında devasa bakır kazanlarda kaynatılır süt. Süt tam kaynamaya başladığında sihirli toz ince ince ilave edilir ve o tahta kaşık hiç durmadan döner kazanın içinde. Kısık ateşte sabırla o sakız gibi uzayan, ipeksi kıvamı bulana dek kaynatılır. Üzerine biraz tarçın serpiştirilmiş o sıcacık fincanı iki elinizle kavradığınızda aslında Torosların o yüzyıllık şefkatini, Yörük ninesinin emeğini yudumlarsınız. Bu kıraç toprakların bir diğer mucizesi ise taşın kayanın arasından inadına fışkıran ve damaklara bal akıtan melli inciridir. Kocaeliler beldesinin o tınlı topraklarında incecik kabuğu ve kıpkırmızı içiyle tam bir şaheserdir. Pazara iner inmez tükenen bu incir, bölge insanı için can suyu olmaya devam etmektedir. Ve tabii ki dorakotlu tarhana pilavları, çanak ekmekleri, borana aşları. Her biri bu çalışkan insanların elinden dökülen birer yaşam iksiri. Bucak, geçmişle geleceğin doğanın vahşi güzelliğiyle devasa bir endüstrinin omuz omuza yürüdüğü, nefes alan koca bir destan. Gözlerinizi kapatıp Kremna'nın o uçuruma bakan sokaklarında yürüdüğünüzü, ardından ellerinizi o sıcacık bucak salebiyle ısıttığınızı hayal edin. Bu muazzam yolculukta bizimle birlikte geçtiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Emeğimize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Siz olsaydınız Kremna'da Romalıların ayak izlerini mi arardınız? Karacaören Barajı'nda kano mu yapardınız? Yoksa o bal gibi melli incirinin peşinde mi olurdunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Yeni bir coğrafyada görüşmek üzere, doğayla, tarihle ve sağlıkla hoşça kalın.